Esenlikler sevgili takipçilerimiz. Bu haftaki konuğumuz Karadeniz Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Doçent Doktor Sayın Tuğrul Çavdar. Kendisi 35 yıldır Göktürkçe üzerine çalışıyor ama Türkolog değil, bir bilgisayar mühendisi. Zaten başarısının sırrı da burada yatıyor. Hem bilgisayar dünyasına hem de Göktürkçe'ye hakim olması nedeniyle yıllardır Göktürkçe'nin bilgisayar dünyasına kazandırılması için çaba harcıyor. İlk kez 1995 yılında bilinen ilk Göktürkçe yazı fontunu o yapıyor. Sonra onu başkaları da takip ediyor ve başka fontlar yapıyorlar. Kendisi şu ana kadar 50'den fazla türevi olan 8 ana Göktürkçe font yapmış durumda. Daha sonraları Sayın Çavdar halen internet üzerindeki en kapsamlı Göktürkçe klavye, sözlük ve çeviri sitesi olan Tamga.org'u kuruyor. Ve yazılımlarını her geçen gün daha da geliştiriyor. Kurduğu bu benzersiz sitenin ziyaretçi sayısı çoktan 3 milyonu geçti. Dünyanın her yerinden Göktürkçe'ye ilgi duyan ve Türkoloji alanında çalışan insanlar tarafından ücretsiz olarak ve çok sıklıkla kullanılıyor. Yine birçok TV dizisinde kullanılan Göktürkçe yazı fontları da Tuğrul Hoca'ya ait ve jeneriklerinde mutlaka kendisinin adı geçiyor. Şimdi sözü Sayın Tuğrul Çavdar Hoca'ya bırakıyorum. Tamga.org sitesinin özelliklerini, Göktürk yazısını, bu yazının sayısal ortama yani bilgisayar dünyasına adım adım nasıl kazandırıldığını, geliştirdiği fontları ve yazılımları hepsini kendisinden dinleyelim. Hoş geldiniz Tuğrul Hocam. Hoş bulduk. Öncelikle bu güzel takdiminiz için size, Murat Bey'e ve Öntürk Akademisi'ne çok teşekkür ediyorum. Bana da bu fırsatı verdiğiniz için ayrıca. Vaktimiz dar olduğu için ben hemen sunuma başlamak istiyorum. Buyurun hocam, sizi dinliyoruz. Göktürk yazısının bilgisayar dünyasına kazandırılması böyle bir başlık verdik. Çünkü tam olarak bunu anlatacağız bu sunumumuzda. Sunumumuzdaki konu başlıkları biraz fazla, şu kadar, yani yaklaşık 22 konu başlığı var ama hepsine yaklaşık birer dakikalık bir vakit ayırarak hızlı bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Şimdi ürünbaş dediğimiz aslında alfabenin orijinal Türkçesi, yani eski Uygur yazıtlarında alfabe ürünbaş diye geçiyor. Onun için bazen bunu kullanıyoruz. Göktürk ürünbaşına bakarsak, şunu bir açayım. Yani Göktürk alfabesi, Göktürk abecesine bakarsak işte abecimizde şöyle harflerimiz var. Bu harflerin anlatımını ve kullanımını bu sunumumuzda anlatmayacağım. Çünkü sunumumuzda asıl bunlardan değil, bunların bilgisayar dünyasında nasıl kullanıldığından anlatmaya çalışacağız. Bu harflerimiz bu şekilde ama genel olarak bahsetmek istersek ünlülerimiz var, kalın ve ince harflerimiz var, nötr harflerimiz var. Yani kalın ve ince olmayan çift ünsüzler var. Bir de hece şeklinde harflerimiz var. Kapatalım şöyle. Bu harflerin detaylarına bakarsak, tekrardan şöyle bir açayım. Normalde harflerin boyutları, estetik yapıları var aslında yazıtlara baktığımız zaman. Harflerin hepsinin boyutları aynı değil. Mesela şu kalın B harfi yerden biraz yukarıda yapılmıştır. Günümüzde çoğu arkadaşlar bu detayları bilmiyor ve tüm harfleri eşit boylarda yazıyorlar elle yazarken. Ama öyle değil. Mesela B harfi üstte dayalı yerden biraz daha yukarıdadır. Şuralarda göreceğiniz gibi örneklerde. Bu hangi yazıt hocam? Bu Kültekin yazıtı, Bilge Kağan yazıtı onlardan örnekler. Yani zaten şu estetik kıvrımlar genelde şu kıvrım olayı Kültekin ve Bilge Kağan, yani bunların yazarı Yolluk Dili'ndir. Onun estetiğindedir. Mesela bu U harfi Tony Cook yazıtında düz çizgi şeklinde yapılmıştır. Bu kıvrımlar genelde Kültekin ve Bilge Kağan yazıtında karşımıza geliyor. Burada şeyi anlatmaya çalışıyorum. Harflerdeki detayları, mesela B harfinin yerden her zaman yukarıda yazıldığını, ondan sonra ND, NT harfinin her zaman yine yerden birazcık yukarıda yazıldığını, ince D harfinin ortada ve küçük yazıldığını, yani ne yukarıya değiyor ne aşağıya değiyor. Bunu niye anlatıyorum? Ben fontlarımı yaparken tamamen bu kurallara uygun olarak harfleri, üsük harf demek, üsükleri bu şekilde tanımladım.
Yani benim yapmadığım, yani birçok diğer Göktürkçe fontlarda bu detaylarda mesela D harfi tamamen aşağıya ve yukarıya değiyor ama ben de ilk yaptığım zamanlar o şekilde yapmıştım ama bu detayları fark edince ben de kendi fontlarımı ona göre değiştirdim. Gördüğünüz gibi o U'lardaki kıvrımları, Evet. kalın D harfindeki kıvrımları görüyorsunuz. Yani buralar çoğu fontta düzdür ama mesela şu kıvrımları ben ökük harfindeki şu kıvrımları. Mesela bakınız buradaki sistem fontunda bu düz ama düz değil mesela. Burada kıvrımlar var. Kendi fontlarımda onları yapmaya çalıştım. Şuradaki kıvrımlar, hukuk harfi. Şimdi şuraya bakarsanız bu düz mesela bakınız. Normalde büyütmeye çalıştığımız zaman şuradaki şey düzdür. Şöyle devam edelim. Mesela M harfindeki keza kıvrımlar. Kalın T harfi. Mesela şu çizgi şuraya birleşmez. Bazı arkadaşlarımız birleştiriyor. Ondan Evet. sonra mesela kalın S harfini çizerken bazı arkadaşlarımız şöyle çizip ondan sonra şuraya ekliyor. Halbuki kalın S harfinde her zaman şurası çizilmiş, eklenti olan bu taraftır. Ben de kendi yaptığım fontlarda mesela bunlara dikkat etmeye çalıştım. Yani bu tarz detaylara D'yi aşağıdan yukarıdan birazcık mesafe, B'yi yukarıdan şöyle büyütelim. B'yi biraz daha yukarıda, hatta bunları biraz daha güncelledim. Yani şu mesafeleri biraz daha arttırdım. Bu şekilde ben fontları yaparken bunlara dikkat ettim biraz. Böyle detaylarımız var harflerde. Atalarımız da sanatkarmış. Ya hiç sormayın. Yani o kadar basit değil. Yani o Değil. zamanlar şimdi o yazıtların kocaman yazıt 3,5 metre boyutunda ve bayağı bir yazı var içerisinde. Birden Detaylar. yazılması mümkün değil. Onların evvelinde bir eğitim öğretimin muhakkak olması, bir edebiyatın olması, o dönemde bazı kitapların olduğunu da biliyoruz. Yani Irk Bitik'ten falan bahsetmiyorum. Çok daha öncesinde yani Göktürk döneminde mesela bazı doktorların tıp kitaplarının olduğunu biliyoruz vesaire. Onun için yani atalarımız öyle sadece taşa yazan kişiler değildi. Mesela o zaman defter falan pek yoktu ama mesela çalışmayı, yazmayı kum tahtasında yapıyorlardı. Mesela kuma yazıyorlardı. Sonra silip tekrar yeni yazıyorlardı. Yani kolay yollar vardı. Günümüzde defter, kağıt kullanıyoruz ama orada mesela öğrenmek için tabii kağıt o zamanlar yok ya da 700 onu da isterseniz gösterelim. 710 ne zaman? 719'da herhalde. İlk 790'lı yıllarda olabilir. O tam korkta var. O zamanlar kullanmaya başladık. Ondan evvelinde gene böyle deneme yazılarını falan kum tahtalarında ya da kül tahtalarında yapıyorduk. Yani atalarımız yapıyordu. Yazım kurallarına bakarsak yani bu yazımızın yazım kurallarına bakarsak bu yazım kurallarını tabii oluşturdum. Bayağı bir maddede de anlatmaya çalıştım. Yani burada tek tek şey yapmayacağım. Şuradaki yayınlardan, burası yazılım kısımları, kısaca bahsedeceğim. Ve bir de şuradaki diyelim yazılım notları ile ilgili yayınlardan bahsedeceğim. Yani şu aralarda bir sürü şey var. Bunları girmeyeceğim. Yani bunlar isteyenler ilgili duyup şey yapabilir. Çünkü çok şey var. Yani sitede yaklaşık şu anda 160 civarında yayın var. Dolayısıyla yani hepsi farklı konularda gördüğünüz gibi yazılımlar ve yazılım notları ile ilgili kısımları ben anlatmaya çalışacağım. Şuralarda ama genel olarak bahsedeyim. Gördüğünüz gibi yazım kuralları aslında çok detaylı gruplandırdım ve bu örnekler de verdim. Yani yazıtlarda bu kurallara uygun işte şuradaki Göktürk harfli yazıtların, Göktürk harfli örneklerin hepsi tamamen yazıtlardan. Mesela 9. maddeyi anlatıyor. 9. maddede mesela sonu sesli bir harfle biten bir kelime ek aldığında o sesli harf erimiyor ama bir fiil ek aldığında, sonu sesli harfle biten bir fiil ek aldığında o kelime o sesli harf eriyebiliyor. Hatta erimiyor Kaynama. ama fiilde eriyebiliyor. Şimdi şöyle bir şey de söyleyeyim. Buradaki kurallar yazıtlarda %80, %90 uyulan kurallardır. Yani biz 700'lü yıllardan bahsediyoruz. Günümüzde bile insanlar yazı yazarken düzgün yazamıyor. O dönemden bahsediyoruz. Yani o dönemde yaygın bir eğitim öğretim yok. Herkesin yazı görme imkanı olmayabilir. Dolayısıyla yani yazım farklılıkları olabilir ama %80, %90 uyulan kurallar var. Dolayısıyla o kuralları ben burada zikretmeye çalıştım. Bunu da en başta söylüyorum yani burada belli bir %95, %70 anlamında bu kurallara uyuluyor. Zikrettiğimiz kurallar onlardır.
Mesela burada gördüğünüz gibi gene örnekler vererek kuralları anlatmaya çalışıyorum. Kuralları böyle tek tek zikretmiyorum. Mesela mesela şu harf okunurken korku okunması için bunun konulması gerekiyor. Mesela şu harf ku diye de okunur diyenler var. Hayır, öyle olmuyor. Muhakkak şu harfin de kullanılması gerekiyor. Bunlardan bahsediyor burada. Burada örnekler de veriyorum yine yazıtlardan vesaire. Hep örnekler vererek, yazıtlardan destek vererek ciddi bir 24, 25, 26 maddelik bir şey oluşturdum. Bunlar da ender harflerimiz. Yani az evvelki tabloda olmayan ender sayıda görülmüş harfler şunlar. Gördüğünüz gibi hangi yazıtta kaç kez geçtiğini de buraya ben oturdum saydım yani yazmışım. Tony Cook yazıtta kullanılmış. İşte şurada bu harf şurada geçmiş, bu şurada geçmiş değil. Bu ender harfleri şurada da söylemiştim. %80-90 uyulan derken neyi kastettiğimizi anlatmaya çalışıyorum. Evet. Mesela bakınız şurada ko okunur, şu sağdaki iki harf, şurada ko okunur. Peki biz ko'la başlayan, mesela koku yazacaksınız. Bunu mu kullanalım, bunu mu kullanalım? Şimdi mesela burada ben örneklere bakıyorum. Bir yerden baktığımda mesela böyle yazılmış 18 örnek buldum, böyle yazılmış 15 örnek buldum. Başka bir yerden baktığımda mesela böyle yazılmış 44 örnek, böyle yazılmış 9 örnek. Dolayısıyla genel uyulan kurallar diye benim çevirici yazılımım ko'yu bu şekilde kullanıyor. Mesela kö yazarken ince k kullananlar da var, bir de ök kullananlar da olmuş. Ama ök kullanılan ses gördüğünüz gibi çok daha az. Gördüğünüz gibi ince k harfini kullananlar çok daha fazla. Finakkasa kaynağımız tabii ki. Burada mesela diyelim kı yazarken yaklaşık benzer sayıda ama çevirici bunu kullanıyor kı yazarken, kü yazarken bunu, ko yazarken bunu gördüğünüz gibi. Burada işte bazı kitaplardan, Talat Tekin'in kitaplardan da referanslar, örnekler, şeyler vererek anlatmaya çalışıyorum. Şimdi tabii biz 840'lı yıllara kadar Göktürk yazısını kullandık. Biz buna Göktürk yazısı diyoruz ama Türk yazısıdır bu. Yani ayırt etmek için şu an Türk harfi deyince günümüzdeki Latin harfleri anlaşılabilir diye Göktürk harfi ya da Göktürk üssüğü diyoruz ama yani şu anda kullandığımız harfler Latin harfleridir. Türk harfi aslında bunlar gerçek adı Türk harfi. O devirdeki devletin adı da Türk Kağanlığı'ydı. Mesela Göktürk diyoruz ama Türk Kağanlığı'ydı ama birçok Türk Kağanlığı kuruldu sonradan. Onlardan ayırt etmek için onlar hani tarihçilerimiz Göktürk Kağanlığı diyor. Yani onunla ilgili bir şeyimiz yok, itirazımız yok. Şimdi Uygur yazısına bakarsak, şimdi Uygur yazısını 840'lardan sonra Uygurlar, biliyorsunuz Göktürkler Uygurlar yıktı. Uygurlar Kırgızlar yıktı vesaire. Göktürk, Uygurlar belli bir süre sonra Soğutların yatay yazdığı, Soğutların da Aran alfabesinden aldığı Soğut yazısını dikey aldılar ve dikey yazmaya başladılar. Şöyle ki, böylelikle ortaya Uygur yazısı çıktı. Şimdi bu tablo yani eşsiz bir tablo diyebilirim. Uygur yazısı şu, resimleri bu. Bu tabloyu ben ilk önce 2004 yılında oluşturdum. Fakat kaynaklar hep İngilizce. Mesela seslerin karşılıklarını bazılarını oturtmuştum ama bazılarında emin değilim. Çünkü hep İngilizce kaynaklar. İngilizce notasyonlarda farklı. Mesela Q yazıyor, başka bir garip bir Z harfi yazıyor. Bu neye karşılık? Burada şu anda Moğolistan'da doktorası yapan çok değerli bir akademisyenimiz var. Mehmet Levent Kaya. Çok sevdiğim, takdir ettiğim, değer verdiğim bir arkadaştır. Kendisi Mançuca üzerine doktora tezini de yapıyor. Moğolcayı, Mançucayı, birçok Asya dillerini ve işte eski Türk dilini çok iyi bilen bir arkadaş. Tabii bu harfleri kendisi yüksek lisans tezinde yine Altın Yaruk üzerine yaptığı için yani eski Uygur yazılarını da okumuş, ses şeylerini de bilen bir arkadaş. Onunla karşılaştırma yaparak şeyleri oluşturduk. Yani harflerin tam karşılıklarını, bazılarını ben tereddütte kaldıklarımı eşleştirdik. Böyle bir tablo yani pek fazla yok. Pek fazla değil, Türkiye'de bu kadar detaylı bir tablo yok. Ayrıca şurada oluyor. Kurallarını da şuraya dizdim. Güzel bir tablo oldu eski Uygur yazısı için. Emeklerinize sağlık. Teşekkür ederim. Şimdi
Tabii 1980'lerde falan bu Göktürkçe'ye çok ilgi duymaya başlayınca tabii elde yazıyoruz, elde yazıyoruz. Böyle o zamanlar işte 1990'da ben işte normalde bilgisayar mühendisliğinde öğretim üyesiyim 94'ten beri ama elektrik elektronik mühendisliğini kazandım 1990'da. 94'te bölüm birincisi, fakülte birincisi, üniversite ikincisi olarak mezun oldum. Maşallah. Mezun olur olmaz da işte bilgisayar mühendisliği bölümüne işte araştırma görevlisi için sınav açıldı, girdik, kazandık, orada göreve başladık. 90'da ilk hesap makinem, yani şöyle bir grafik ekranlı bir hesap makinesiydi. Şu şekildeydi. Bu 1990'da yazdığım, arkasına yazdığım kapağın altında kalan, ben de yeni gördüm açtığımda vidayı. Bu benim ilk Göktürkçe programımı yazdığım hesap makinesidir. Bilgisayar, o zamanlar bilgisayarda çok fazla bulunamıyordu Türkiye'de, Trabzon'da bulunamıyordu. Bunu da işte program yazmayı öğrenmiştim ben. Bunu da ekranda ben Göktürk harflerini yazıyordum. Ama gönül isterdi ki keşke programı ben silmemiş olsaydım ama de baktım silmişim ben programı. Ondan dolayı hani ekranda bir demo gösterme şeyim olmadı. Sadece makinenin resmini gösteriyorum. O zamanlar 1994'te Trabzon'da 3 yerde bilgisayar satılıyordu. Diyeyim, ben Trabzon'da yaşıyorum. Yani 1994'te Trabzon'da 3 yerde bilgisayar satılıyor. 1990'ı düşünün artık. Yani o zamanlar bilgisayar bulmak bile zor. Bu tarz şeylerde program yazmaya çalışıyorduk. Devam edeyim. O zamanlar şimdi henüz 94'lerde, 95'lerde daha Windows çok yaygın değildi. Yani Windows 95, 95'te çıktı zaten. Ama Türkiye'ye gelmesi 95'lerin sonu falan olabilir. O zamanlar MS-DOS kullanıyorduk. Belki hatırlarsınız, bilirsiniz. DOS işletim sistemi vardı. Evet. DOS işletim sisteminde böyle çok grafik ekran değil, genelde text ekran değil, yani metin ekran kullanıyorduk. Ben master tezimde 94-97 arası bir robot kolu yapıyordum. Robot kolunun mekanik yapısını da kendim yaptım. Elektronik devrelerini de kendim yaptım. Bilgisayar programını da yaptım. Bilgisayar programında işte Göktürkçe bir şeyler yazmak istedim. Piksel piksel nokta nokta olarak da koyabilirdim ama o zaman dedim ki yani o zaman tabii Windows, Word falan yok. Font diye bir olay yok, o zamanlardan bahsediyorum. O şeyi yapmak istedim. Hani piksel piksel DOS ekranında nokta nokta şeyi çizdirmek istedim. Bakınız bu benim 96 yılında İlk. yazdığım ilk şey. Burada harfleri line, yani çizgi çizerek veya diyelim piksel piksel koyarak oturmuştum, yazmıştım. Bu belki de bir ayımı almıştır. Yani tüm harfleri tanımlamıştım. Bu şekilde programı. Bu bir program değil. Buna biz header file diyoruz. Yani başlık dosyası. Bunun kendi ana programımızın başında include, yani dahil etmek demek ki include ediyorsunuz. Ve dolayısıyla o programınızı, kendi yazılımınızda buradaki tanımlanan şeyleri kullanabiliyorsunuz. Bunu ben kendi işte robot kolunun ana programında kullanmıştım. Ve mesela diyelim o ana programdan bir ekran görüntüsü şöyle. Mesela şuraya biraz küçük oldu ama şöyle yapalım. Burada daha büyük oluyor. Mesela robot kolunun ana ekranı. Burada şu anda böyle butonlar yapmak çok kolay. Yani çünkü sadece butonu tanımlıyorsunuz. O gölgelendirmeleri, çizgileri vesaire şu an derleyiciler kendisi koyuyor da o zamanlar burada diyelim şu beyazlıkları, şu gölgeleri, şu işte panel ve bevel'ların şu beyazlıklarını, gölgelendirmeleri kendimiz tek tek çizgiyle kendimiz oluşturuyorduk. Bu robot konu 3 boyutlu şey. Burada motor gerilimleri diyor vesaire. Şu yukarıyı göstermek istiyorum size. Bu header file'ı kullanarak bu DOS ortamı, dikkat edin. Yani bu Windows değil. Evet. Bu DOS ortamında şurada mesela o header file'ı kullanarak yazdığım Göktürkçe yazı 1996. Evet, görünüyordur. Evet. Bunu kapatalım. Ondan sonra ne oldu? İşte Windows o zamanlar Windows 3.1'de vardı ama Windows 3.1 DOS'ta çalıştırdık. Yani ilk önce DOS'ta bilgisayarımızı açardık, Win yazardık, Enter'a basıp Windows 3.1 başlardı. Sonra Windows 95 kendisi ilk gerçek işletim sistemi. Yani kendi Windows 95 ile bilgisayar açılıyor. Nasıl şu an işletim sistemleri doğrudan Evet. Windows'la açılıyor. Windows 3.1'de öyle değildi. 1993-94'lerde Windows 3.1 vardı. DOS shell'di. Yani önce DOS'a girerdik, ondan sonra Win yazarak çalıştırdık. Tabii Windows'un gelmesiyle beraber Office yazılımları geldi. Office, Word, Excel, PowerPoint. Ondan sonra font kavramı oluşmaya başladı.
Bu sefer 1996'da ben de bu sefer dedim ki hani font yapayım. Yani ben bu harfleri yazmak istiyorum. Bilgisayarda da yazmak istiyorum. Font yapayım diye ilk fontumu yaptım. Şu yukarıda gördüğünüz benim hatta internette baktığınız zaman mesela Türk yazısının yazıldığı en çok fontlardan biri de budur. Çünkü 96'da ben bunu yaptım. İnternete yaydım. Ondan sonra ben bir süre internette hani bu amaçla olmadığım için başkaları aldığı işte font siteleri aldı. Şu an birçok font sitelerinde şu font yaygın olarak vardır. 96'da bunu yaptım. Daha sonra 2004'te şu fontu yaptım. 2007 ben fontlarıma yıl adlarıyla kod veriyorum. Yaptığım yıllara göre 2007, 2015 kesik uçlu bir ben bu arada hat sanatıyla da uğraşıyorum. Yani e, Arap yazısının, Çin yazısının, işte Moğol yazısının, e, Latin yazısının birçok yani hat sanatlarını biliyorum, yazıyorum vesaire. Onlardan aldığım, esinlendiğim hani tecrübeyle de bu hat sanatlarını, Göktürkçe içinde hat sanatlarını da geliştirdim. Onlardan da bahsetmeye çalışacağım. Mesela bu 2015, bu el yazısı, hiçbir harfte el kalkmıyor. Dolayısıyla el yazısı hızlı yazılır. Çünkü kalem kalkması ve inmesi bir yazıyı yavaşlatır. El yazılarında kalem hiçbir zaman kalkmaz. Sürekli daimi bir yazı vardır. Göktürkçe için geliştirdiğim hızlı yazma tekniği el yazısı. Bu 2017 şu bir mesele yaklaşık 4 ayda kağıt üzerinde, 3-4 ayda kağıt üzerinde tasarladım. Bilgisayar aktarması da bir 3-4 ayımı alan 2017'den bahsediyorum. Fırça fontu. 2019 fontu 2004'ün biraz daha incesidir. 2021 fontu 2015'e biraz benzer ama bu 2015 çentikli kesik hattı. Şuralardaki çentiklere bakarsanız şöyle yapıp şöyle yapmışım. Bazı ufak tefek farklılıklar var. Bundaki daha tatlı bir meyil var. Şimdi hat sanatı süsleme sanatı değildir. Yani bazıları hat sanatı diye kesik uçlu kalemi alıyor, yazıyor, etrafını süsler, çiziyor. Tabii bu işlerden anlamayan biri yazıya bakınca ne kadar güzel görünüyor diyor. Hiçbir hat sanatının etrafında böyle süslenmişler olmaz. Hat sanatı harfler arasında gizli bir harmoninin olduğu bir sanattır. Yani tüm harfler arasında bir harmoni olmalı ve o yazıya genel baktığınızda o harmoniyi görmelisiniz. Mesela buradaki harmoniler şu eğikliklerdir. Şu eğiklikleri görüyorsunuz. Yazıda genel bir uyum sağlaması lazım. Yani hepsinin şu üst tarafında. Yani etrafı yaptığımız süslemeler o ayrı. Süsleme sanatı olabilir ama hat sanatı diye denilen şeyde hattın bir harmonisinin olması gerekiyor. Şurada bakayım ben şey var mı? Hat sanatı ve süslemenin farkı. Şurada mesela ondan ben bahsetmiştim. Bakınız şimdi bu Arap yazısı mesela bunun etrafında süslemeler yok. Bunun etrafında süsleme yok. Yani Arap yazısında mesela küfi hattı, işte sülis hattı, talik hattı gördüğünüz gibi veya başka Çin yazısına bakalım. Burada mesela illa etrafındaki süsler hattı yapmıyor. Veya Çin yazısına bakalım. Mesela bu benim çok sevdiğim, hatta 2017'yi yaparken esinlendiğim hattır. Çin Kaishu hattı. Fırçayla yazılan çok güzel bir hattır. Költik'in yazıtının Çince yüzünün tepesindeki kısım gene Kaishu hattıyla yazılmış. Yani o zamanlar bile Çinliler sanki fırçayla yazarmış gibi taşa oyma yapabiliyorlardı. Bu mesela Li Shu hattı. Yani süsleme değil burada anlattığımız olay. Li Shu hattında harfler daha yayvan şekilde yapılmış gibi gördüğünüz gibi Kültür yazısının Çince yüzünün hat sanatı da Li Shu hattıdır mesela şu hattır. Başlık Kaishu hattıyla yazılmış. Gövde Li Shu hattıyla yazılmış. Ondan sonra el yazısı hattı var. Sao Shu. Yani hat sanatı dediğimiz zaman bunu anlamamız lazım. Böyle süsleri değil. Onu söylemek için buraya giriş yaptım. Biraz bilgisayarda Göktürkçe yazmak. Önce şuraya bir girelim. Şimdi bu zamana kadar biz bilgisayarda Göktürkçe yazmak için şunu yapıyorduk. Gördü ben açtım. Şöyle bir sileyim. Bakınız burada kursörüm ilerlerken ben sağ oka basıyorum ama şimdi bakın sağ oka basıyorum ama kursör sola ilerliyor. Çünkü bu Unicode tabanlı. Ctrl 10 diyeyim. Şunu Enter'ı
şey yapalım. Şimdi önce bir Latin tabanlı fontlardan şöyle bir örnek açıp size göstereceğim. Latin tabanlı fontlar şu, eğer biz Latin harflerinin kod aralığını kullanmak istersek Göktürkçe yazmak için ne yapıyoruz aslında? Burada bir kandırmaca yapıyoruz. Şöyle ki, mesela diyelim ben küçük N'ye bastığım zaman ince N'ye harfi çıkıyor. Büyük N'ye bastığım zaman klavyede kalın N harfi çıkıyor. Ama ne oluyor? Latin bilgisayar benim Latin harfleri yazdığımı zannettiği için yazı sağa doğru gidiyor. Gördüğünüz gibi. Çünkü Latin harfleri soldan sağa tanımlandığı için yazı sağa doğru gidiyor. Gördüğünüz gibi bu şekilde sağa doğru gidiyor. Bu sıkıntıydı ama 1996'da ilk fontumu tasarlarken başka imkanımız yoktu. O zamanlar fontları bu şekilde tasarladım. Yani Latin harflerinin kodlarına karşılık Göktürk harflerinin şekillerini tanımladım. Fontlarımda ve bu şekilde Göktürkçe yazmaya çalışmıştık. 2006 yılında, onu göstereceğim şimdi, Unicode diye bir konsorsiyum vardır. Bu Unicode konsorsiyumu tüm harflere kod aralığı atayan evrensel bir konsorsiyum. Tüm dünyada ve herkes konsorsiyumun dediğini yapar. Yani Google, Microsoft vesaire hepsi. İlk 2006 yılında şurada gördüğünüz gibi Çinliler, bakınız Çinliler, Göktürk harflerinin için bir kod aralığı yapılmasını istiyor. Şimdi ben şunu şöyle bakınız, bu harfi Ctrl C diyeyim. Şurada bir yere yapıştırayım mesela. Ctrl V. Bakınız bastığım Latin harflerinin kendisi çıkar. Çünkü ben aslında Latin harfi girdim. Sadece Word beni aldatıyor ki işte bu Göktürk harfi diye, ama sadece bu işi Word'de yapabilirim. Dolayısıyla peki bugün bir Times New Roman fontuyla veya Arial fontuyla siz şey yapabilirsiniz. Hem Çince yazabiliyorsunuz, Arapça yazabiliyorsunuz, Rusça yazabiliyorsunuz, Yunanca, Latin harfleriyle hepsiyle yazabiliyorsunuz. Ama Göktürkçe yazamıyorduk. Çünkü Göktürkçe için bir kod aralığı yoktu. Göktürkçe için de bir kod aralığı olsun diye nerede şeyimiz? İlk Çinliler başvuruda bulundu. Gördüğünüz gibi 2006 yılında Çinliler başvuruda bulundu. Bu örnek şeyleri de göstererek işte kitaplardan bu harfler vardır, yazıtlarda geçer. Bunlar için bir kod aralığı istiyoruz. Bu arada başvururken benim 1996 fontunu kullanmışlar. Şu benim 1996 fontu. Şu tamamen benim 1996'da yaptığım fontlardır. Bu da gurur duyulacak bir şey. Yani her tarafta kullanıldığı için yani şey yapmıyorum. Yani bugün bir mesela takıcıya gittiğiniz zaman yüzük veya diyelim kolyeci görüyorsunuz, hepsinde benim fontlar kullanılıyor. Ne mutlu size. Adama desem de adam inanmıyor, yok canım diyor. Yani inandırıcılığı da pek fazla değil. Dolayısıyla ben de artık sesimi çıkarmıyorum. Yani bu font bana ait diye. Ne font bu, o nedir falan diyor. Yani her yerde gördüğüm için artık normal gelmeye başladı. Gördüğünüz gibi ilk önce Çinliler başvurdu. Sonra bunlara cevap verildi. Sonra ikinci kez yine Çinliler başvurdu. Açılıyor şimdi. Reji odasından Murat Bey diyor ki keşke Çinliler yerine Türkler başvursaydı. Keşke evet. Keşke. Bakınız 2006'ydı, sonra 2007 bu revised, yani düzeltilmiş proposal, düzeltilmiş öneri bu. Bir yerde yazıyordu. Nerede yazıyordu? Revised ben görmüştüm ama neyse. Burada bu şekilde başvurular var. Yani 2008'de başka başvurular yine oldu. Bu şekilde bakınız başka bir çalışma grubu yine Çin'den, başka bir ve Berkeley'den ortak çalışma yapan başka bir çalışma grubu. Ve bunlar Unicode Konsorsiyumu'na başvurdukları zaman Unicode Konsorsiyumu bunları eski Türkçe uzmanlarına soruyorlar. Bunlar hani doğru mu, gerçek mi, ona göre kod aralığı atayacağız diye. Dolayısıyla bu şekilde başvurular yapıldıktan sonra Göktürk harfleri için bir kod aralığı tanımlandı. Şu şekilde. İşte bizim Old Türkik, eski Türkçe kod aralıkları bakınız bu harfler için tanımlandı. Şurada daha iyi görebiliriz. Mesela şunlar tanımlanan kod aralıkları. Bu sefer yani A yazmak için A harfinin, bildiğimiz Latin A harfinin kodunu kullanmayacağız artık. Bu kodları kullanacağız ve bu yazının
gidiş yönü de sağdan sola olarak atandı. Yani bu harflerle yazdığımız zaman yazı sağdan sola otomatik olarak gidiyor. Yani o düzeltmeyi yapmaya gerek yok. Satırın sonu sol taraf olmuş oluyor. Taşınca sol taraftakini aşağı satıra atıyor. Diğer türlü çok sıkıntı oluyordu. Dolayısıyla Göktürk harflerinin bir kod aralığı atandı. Şimdi şöyle bir... Dolayısıyla bilgisayarda Göktürkçe yazma kısmında ben bunu ifade etmeye çalıştım. Yani iki türlü font var, Göktürk fontu. Bir Latin tabanlı. Latin tabanlı derken bunu kastediyorum. Yani Latin harflerinin kodlarına Göktürk harflerini tanımlamışız. Ama o zaman ne oluyor? Latin harfi gibi yazmış olduğum için harfler soldan sağa gidiyor. Bu düzenlemeleri bizim yapmamız gerekiyor. Ve bu harfleri siz mesela şurada kullanamazsınız. Şurada kullanamazsınız bu harfleri. Ama mesela diyelim burada yazdığınız mesela diyelim Murat Bey yazayım. Murat Bey. Bu harfi ben Ctrl+C burada kullanabilirim. Bakınız. Ctrl+C. Görüyor musunuz? Şurada Murat'ı görüyorsunuz. Yani Göktürk harflerini görebiliyorsunuz. Çünkü artık evrensel. Yani kendi kod aralıkları var. Şurası görünebiliyor mu acaba? Bilmiyorum Görüyoruz. ama. Mavi. Yani dolayısıyla burada onu anlatmaya çalışıyoruz. Yani Latin tabanlı Göktürkçe fontlarda kullanabilirsiniz ama böyle sıkıntıları var. 2008'den sonra Unicode'da da artık Göktürkçe için tanımlandığı için diyor Unicode tabanlı fontlarımız da var. Onları da kullanabilirsiniz diye burada anlatıyoruz. Şimdi dolayısıyla ilk zamanlar Windows 7'de sıkıntılar yaşadık. Harfler tanımlı ama yani Unicode tabanlı tanımlama sağdan sola değil soldan sağa gidiyor. Windows 8.1'de de aynı sorunlar devam etti. Bazı uygulamalarda sağdan sola, bazı uygulamalarda soldan sağa. Windows 10'da ve 11'de bu sorun tamamen ortadan kalktı. Office 2010, 2013'te de sıkıntılar vardı. Office 2016'da Word'de sorun kalktı ama PowerPoint'te sorun devam ediyor. Dolayısıyla böyle sıkıntılarımız var. Şimdi normalde telefonlarda 2018'lere kadar Göktürk harflerini göremiyorduk. Çünkü telefonların sistem fontlarına Göktürk harflerinin kod aralığı da Göktürk harflerinin şekilleri tanımlanmamıştı. O zaman kare kare çıkıyordu. Ayşe Hanım, hani telefonlarda kare kare çıkan şeyleri biliyorsunuz. Ama mesela Android Oreo ve üstünü kullanırsanız 8 ve yukarısını 8, 9, 10, 11 o zaman harfleri görebilirsiniz. Çünkü orada sistem fontlarında Göktürk harfleri tanımlanmış. Yani o kod demin gösterdiğim kod karşılıklarında o harfler tanımlanmış. Tanımlanmadığı zamanlarda, insanlar kutu kutu gördüğü zamanlarda biz bir yazılım tekniği geliştirdik mesela. Göktürkçeyi desteklemeyen yani bilgisayarlarda ve telefonlarda bu 2018 öncesinde çok sık yaşadığımız bir sorundu. Biz zorla ekranda Göktürkçeyi göstermek için ne yapabiliriz? Bu sefer arka planda bir kod yazdık. Bu font benim 2004 fontu. Bu fontu kodun içine gömerek karşı tarafın, siz bu siteyi ziyaret ettiğiniz zaman o font sizin browser'ınıza yani web tarayıcınıza o kod yükleniyor ve bu şekilde yazıyı görmenizi, zorla görmenizi sağlıyor. Hem de 2004 fontuyla, sistem fontuyla değil, yani benim fontumla onu görmenizi sağlayan bir yazılım yaptık. Bu arada fontları kendim yaptım ama yazılımları bitirme öğrencilerimle yapıyordum. Onlardan da bahsedeceğim birazdan Göktürkçe laboratuvarı kısmında. Şurada da keza bakın yine 2004 fontuyla. Siz şimdi Ayşe Hanım telefonunuzdan mesela desteklemiyorsa şu linke girerseniz, WhatsApp'tan size şunu yazsam, şu linke girseniz siz Göktürkçeyi görebileceksiniz. İstediği kadar desteklemesi. Yani ama zorlama. Zorlama yani muhakkak bastırıyor. Çünkü bu font sizin telefonunuza yükleniyor ve arka planda bir şekilde desteklemeyen telefonlarda bile göstermeye çalıştım. Yani anlatmaya çalıştım. Telefonların ve bilgisayarların Göktürkçeyi desteklemediği zamanlarda biz çözüm arayışı içerisindeydik. Nasıl yaparız, nasıl ederiz? İşte telefonların sistem fontlarını biz değiştiriyorduk bazı yazılımlarla. Göktürkçeyi destekleyen benim fontlarımı yüklemeye çalışıyordum. Bazı yollar, arayışlar içerisindeydik. Tekrar döneyim. Bunları iş yaptıktan sonra ben Windows 10'da bu problem tamamen çözüldü ama telefonlarda diyelim Android Nougat mesela Android 7 hala Göktürk harflerini göremiyoruz. Ben yaklaşık 1,5-2 yıl boyunca hem Samsung'a hem de Google'a defalarca mail yazdım. Yani Göktürk harfleri artık Unicode sisteminde tanımlı. Lütfen sistem fontlarınıza bunları
ekleyiniz diye. Yani ne kadar yazdığımı hatırlamıyorum. Defalarca 1,5 yıl boyunca onlara mailler yazdım ve ondan sonra artık görmeye başlayabildik. Şöyle ki. Dikkate almışlar. Mesela bakınız burada nihayet Android öğretmen Göktürkçe'yi görebileceğiz diyor. Mesela bu Nougat'ta şu mesajımın Android 7'de görünümü, Android 8'de görünümü. Yani burada eski bir Android işletim sahip şeyde yenisinde artık görünmeye başlayabiliyor. Bunları yaparken işin garip yanı benim telefonum Nougat yani desteklemiyor. Bu benim ekran görüntüm mesela. Desteklemezken ben işte kendi telefonumun sistem fontunu bir şekilde, normalde işletim sistemi bunu engeller, bir şekilde değiştirdim, kendi fontlarını koyarak görmeye başlayabildim. Burada arkadaşlara, gruplara yazıyordum. Bu aşağıdaki Göktürkçe yazıyı görebiliyor musunuz? İşte o Android oraya gruplarında yazıyordum. İşte görebilenler vardı, göremeyenler vardı. Hangi işletim sistemini görür? O sırada şeyi anlamaya çalışıyorum. Hangi işletim sistemi izin veriyor veya telefona mı bağlı, telefon mu izin veriyor? Onları çözmeye çalışıyorum. Birçok şeyde yeniydi. Sorabileceğim, öğrenebileceğim kimse de yoktu. Dolayısıyla böyle uğraşıyorduk. Ondan sonra tabii bu sefer yazılımlara daha da ağırlık verdik. Göktürkçe laboratuvarı diyorum. Bu Göktürkçe laboratuvarında işte fontlar, işte kodlar görüyorsunuz. Bitirme öğrencilerim, bu tabii 3-4 yıl boyunca farklı öğrenciler, her biri farklı projelerde görev aldı. Bu öğrencilerimle beraber şu aşağıdaki yazılımları yaptık. Bakınız 17 tane yazılım yaptık. Çevirici yazılımları, sözlük yazılımları, klavye yazılımları, farklı yazılımlar yaptık. Fontları ben yaptım, yazım kılavuzunu falan buraya koydum. Ama yazılımları öğrencilerimle beraber yaptım, onu söyleyeyim. Öğrencilerim de bu. Mesela özellikle Uygurca sözlüğü yine Uygur bir öğrencine yaptım. Mesela Uygur öğrencime tabii Çinliler tarihlerini anlatmamış. Uygurların geçmişteki teknolojik gelişimlerini hiç haberleri yok. Bunları kendisine anlatınca kendisi de bir çalışmak için şevk duydu ve hocam o yazılımı ben yapmak istiyorum kendi söyledi. Ve beraber ona ödevi verdim ve beraber benim danışmanlığımda o çalışmaları yaptık. Ortaya çıkarmaya çalıştık. Onu da kutluyoruz. Teşekkür ederim. Yazım kılavuzu bunu anlatmıştım. Bu burada kalmış. Pardon. Çevirici yazılımlarına şöyle geleyim. Şimdi çevirici yazılımı burada zaten demin bahsettiğim web tabanlı çeviricimiz var. Ondan sonra Android tabanlı çeviricimiz var. Şu Android tabanlı Göktürkçe çevirici. Şurada bakınız. Logosu budur. Android tabanlı çeviricimiz var. Açılırken işte arayüzü burada yazıyorsunuz, çeviriyorsunuz, kaydetme, paylaşma seçenekleri var. İşte farklı renklerde basabiliyorsunuz. Arka plan rengini. Mesela bir resmin üstüne o zamanlar insanlar, telefonlar Göktürkçe'yi desteklemediği için o zamanlar şey yapmak istiyorlardı. Resmin üstüne de yapıştırmak istiyorlar ama resmin üstüne yapıştırınca o kareler çıkıyor. Bu sefer onu resme dönüştürerek, bu fikir de işte bana aittir, böyle çözmüştüm olayı. O zaman yazıyı resme dönüştürüp kaydetmelerini sağlayabilelim. Resmin de arka planı saydam olursa mesela başka bir resmin üstüne yapıştırabilir diye düşünmüştüm. Mesela kaydet paylaş seçeneği de kaydette hem arka planı saydam hem arka planı beyaz olarak seçenekler düşünmüştüm ve o şekilde paylaşma seçenekleri. Bunlar mesela Android tabanlı çevirici, bu tabletten görüntüler vesaire. Burada çok şey var. Yani okumayı merak eden gelip okuyabilir. Tekrar geri gideyim. Windows tabanlı Göktürkçe çevirici. Bunu daha sonra şey yaptık, kaldırdık. Yani Windows tabanlı olanı. Çünkü web tabanlı bayağı bir revaçtaydı. Web ve Android tabanlısı şu anda insanlar isterse kurabilirler. Klavye yazılımlarına bakalım şimdi. Mesela klavye yazılımları. Klavye yazılımı derken ne diyoruz? Şimdi o Göktürk harflerine belli kod aralıkları atanmıştı ya. Mesela web tabanlı klavye. Açalım. Tabii burada hep öğrencilerimizin isimlerini de ben zikrediyorum beraberinde yaptığımız. Mesela şurada bakarsak, burada bakınız mesela harfleri görebiliyorsunuz. Bu harfleri kopyalayıp Ctrl+C şuraya yapıştırabilirsiniz. Unicode tabanlı çünkü gördüğünüz gibi. Burada şimdi yine aynı fikri burada da
işlettim. İnsanlar o zamanlar bunları yaptığım sıralarda 2021 ama ben bunu yaptığımda 2016'da yapmışız bu şeyi, klavyeyi. O zamanlar telefonlar ve bilgisayarlar göktürk harflerini desteklemeye kutucuklar basıyor tabii. Dolayısıyla o zaman yine düşündüm hani resim görünümünü yine kaydetmek isteyebilirler, paylaşmak isteyebilirler. İşte farklı yeşil bu şekilde arka planı beyaz olabilir, saydam olabilir. Bunu kaydedip herhangi bir yerde kullanabiliyorsunuz. Beyaz arka planla kaydet, beyaz saydam arka planla kaydedip yine kullanabiliyorsunuz. Yani klavyede böyle bir seçenek verdik. Web tabanlı klavye, Android tabanlı klavye. Şimdi ilk önce Android tabanlı klavyede o zamanlar telefonlar Göktürkçe yine desteklemediği için uygulama içi klavye yaptık. Yani uygulamanın içerisinde Göktürk harflerini görebiliyorsunuz ama bunları kopyalayıp mesela Facebook'ta ve Instagram'da bir yerde paylaşmak istiyorsunuz. O zaman kutucuk görüyorsunuz. Çünkü Facebook, Instagram ve telefonun diğer tüm yazılımları sistem fontunu kullanıyor. Bu program bizim diyelim, bu program Göktürk harflerinin fontunu kullanıyor. Buradaki şu an fontudur, Google'un fontudur ama bunu daha sonra yeni resmi koymadım. Kendi fontlarımla da yaptım. Bu ilk deneme resimleriydi. Onlarla bu şekilde uygulama içerisinde görüyorduk. Ama bir yere yapıştırdığımız zaman kutucuklar görüyorum ama ben kendim Göktürk harflerinin kendi telefonumun fontunu yaptığım için, değiştirdiğim için ben Göktürk harflerini görebiliyordum ama maalesef başkaları göremiyordu. Ne zaman Oreo geldi ve desteklemeye başladı Göktürk harflerini, bu sefer ekran üstü on screen deniyor buna. Ekran üstü klavyeyi yaptık. Yani normal sizin kullandığınız klavyeler gibi ekran üstü klavye. Bu telefona yüklenebiliyor. Orhun klavyesi arayüzü var. Yenisey klavyesi arayüzü var. Latin klavyesi, Simge klavyesi. Bunun şu an benim kullandığım klavye ve çok kullanışlıdır. Ekranın alt tarafında burada mesela klavye düzenleri, kod aralıkları vesaire 4 şeyinde. Ekranın altında bu bir yere tıkladığınız zaman yazı yazmak için alttan bu oluşuyor. Normal bildiğiniz klavye gibi oradan tık 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 yazabiliyorsunuz. Tekrar geri geleyim. Ondan sonra Windows tabanlı klavyede yaptık. Tabii bu mesela masa üstünde bir yazılım. Bu şekilde de kullanabiliyorsunuz. Böyle bu şekilde de bir klavye yaptık. Ondan Siz hangisini daha çok kullanıyorsunuz hocam? Orhon mu, Yenisey mi? Orhun'u kullanıyorum daha ziyade. Şimdi oradaki harfler biraz daha standart. Yenisey Kırgızlara aittir. Oradaki mesela bazı şekillerde farklılıklar olabiliyor. Talas'ta olabiliyor. Biraz değişik olabiliyor. Orhun'u genelde tercih ediyor. Yani Bilge Kağan Kültip'in Toynkuk Orhun skriptine göre yazılmış. Klavye yazılımları da bu şekilde hızlıca sözlük yazılımları. Burada inanılmaz bir emek var. Şöyle ki, burada öğrencilerim aslında Türkoloji, Türk Dili bölümü öğrencilerin yapması gereken işleri kendi bilgisayar mühendisliği bölümü öğrencilerine yaptırdım ama bazı kaynakların sözlük sayfaları, o kaynakları da verdim. Mesela şeye girelim. Şuradan hatta ben açmıştım. Mesela diyelim Göktürkçe sözlük. İlk önce Göktürkçe sözlüğü yaptık. Şu kaynakların sözlüklerini tek tek yaptık. Öğrenciler yazdılar ve birleştirdiler. Yani aynı olanları elediler vesaire. Birden 1235 sözcük ve 332 ad bir nolu kaynaktan. Bunun haricinde 2 ve 7 nolu kaynaktan birde olmayan da yaklaşık 575 sözcük bulduk. Toplam 1800 küsur sözcük artı 300 yani 2100 sözcüklük bir veri tabanı oluşturduk. Yani bunu öğrencilerim hani tarama yapmadılar. Okuyup yazdı, veri tabanını yazdılar, okuyup kitapların yani sözlük sayfalarını okuyup veri tabanlarını yazdılar. Veri tabanını oluşturduk. Ciddi bir emek 2100 sözcüklük bir veri tabanı. Burada mesela istediğiniz şeyi arayabiliyorsunuz. Şimdi normalde eski Türkçe sözcükler, yani Göktürkçe, eski Uygurca sözcükler genelde eskiden günümüze çeviridir. Mesela ben çok yapmak istiyorum, bazen yapıyorum. Mesela günümüzdeki bir şeyi, Ayşe Hanım siz de mesela takip ediyorsunuz, bilirsiniz. Günümüzdeki bir şeyi eski Türkçe yazıyorum mesela. Orada bu sefer hani acaba şu kelimenin eski Türkçe karşılığı neydi? Yani tersine günümüzden eskiye arama yapmak istediğim zaman bu mevcut kitaplar, sözcükler işimizi görmüyor. Çünkü eskiden yeniye onlar. Yeniden eskiye yapamıyoruz. Dolayısıyla bu yazılımlar sayesinde hem eskiden yeniye hem de yeniden eskiye tarama yapabiliyorsunuz. Yani yıl deyince diyelim yılı bulursunuz ama sene deyince de
seneyi bulur, yani yılı bulursunuz. Sene deyince günümüz Türkçesi tarafını buluyor. Bu anlamda iki yönlü tarama yaptığı için çok iyi. Yalnız şimdi tabii Göktürkler ve Uygurlar dönem olarak birbirine çok yakın. Dolayısıyla yani sözcükler hemen hemen tamamen aynı. Dolayısıyla 2100 kelimeyle biz istediğimizi yazamıyoruz. Uygurca sözlüklerin şeyi biraz daha fazla, kelime hazinesi biraz daha fazla. Mesela Ahmet Caferoğlu'nun eski Uygur Türkçe sözlüğünden 7016 sözcük çıkardık. Oturduk yazdık yani tek tek. Ve işte İsmail Doğan Hoca'nın ve Zerrin Usta Hoca'nın sözlüğünde de bu bir nolu kaynakta olmayan 1078 sözcük daha bulduk. Onları da ekledik. Yaklaşık 8000 küsur sözcük hazineli yeni bir Uygurca sözlük yaptık buraya. Ama buradaki sözcükleri şeyde kullanabilirsiniz. Yani Göktürkçe yazarken de yani eski Türkçe'de yazarken de kullanabilirsiniz. Çünkü birbiriyle dönem olarak hemen hemen aynı. Bu sefer şeyi düşünün. Ben bu Göktürkçe ile Uygurcayı birleştirerek çünkü daha geniş kapsamlı bir şey var. Göktürkçe sözlükte olup Uygurca'da olmayan var. Uygurca sözlükte olup Göktürkçe'de olmayan var. Yani öyle kelimeler var ki Göktürk harfli yazıtlarda yok ama muhakkak kullanılan kelimeler olduğunu biliyoruz ama yazıtlarda geçmediği için bilemiyoruz. Bunları birleştirerek eski Türkçe sözlük yaptık. Yani eski Türkçe sözlük bu demin bahsettiğimiz 7 bir de 2 kaynak toplam 9 kaynağın tamamının Hepsini kapsıyor. hali. Yani Evet. Göktürkçe sözlükle eski Uygurca sözlüğün birleşmiş hali. Bunda da yaklaşık 10.200 toplamları kadar 10.200 sözcük var burada. Mesela ışık yazalım. Işık. Gördüğünüz gibi ışık yazınca hemen karşılıklarını bulabiliyorsunuz. Yaruk da vardı, Turuk da vardı. Değişik değişik ışıklar. Aşağı doğru inin. Bunların Android sürümleri de var. Onları da hızlıca göstereceğim birazdan. Eski Türkçe sözlük bu. Yani Göktürkçe ile eski Uygurca'nın veri tabanlarını birleştirerek eski Türkçe sözlük yaptık. Burada bunların Android tabanlarını da yaptık tabii ki. Yani şurada mesela Android Göktürkçe sözlük. Keza yine burada tabii kaynakları veriyoruz. Nerelerden faydalandığımızı. İşte ekranda bu şekilde çıkıyor. Ekleme yapabiliyorsunuz sözlükleri. Ondan sonra Android yine Uygurca sözlüğü yaptık. Logosunda da Çavdar Tuğrul Uygurca olarak şöyle gördüğünüz gibi yine Ferhat Ötkür Uygur öğrencimizle gene. Uygur Ve bunlar, kardeşimiz. evet, Uygur kardeşimiz. Çok sevdiğim kardeş. Şu anda da bir de eski Uygurca gördüğünüz gibi. Özür diliyorum. Eski Uygurca değil. Eski Türkçe. Android bunlar birleşmiş hali. Eski Türkçe sözlükte yine bu sözlük. Bunlar görüntülerden, arayüz görüntülerinden. Burada gördüğünüz gibi bir şey yazdığınız zaman karşılığını bulabiliyorsunuz. Hiç kimse Türkçe'ye sözcük kaynağı yetersiz diyemez. Kesinlikle. Bunu hatta bir mail almıştım ben. Bir e-posta almıştım. İlk hocam dedi öyle sözcükler var ki günümüz Türkçesiyle 2-3 sözcükle ifade edilebiliyor. Yani biz eskiden dil hazinemiz ne kadar zenginmiş onu anlamış oldum diye yazan bir mesela Azerbaycan'dan gelmişti. Öyle bir e-posta gelmişti. Gerçekten bakarsanız günümüzde birkaç 3-4 sözcükle ifade edilebilen hatta günümüzde yani tam onu anlatabileceğimiz şeylerin olmadığı eski Türkçe çok sözcük var. Yani gerçekten çok zenginmiş şeyimiz. Eski Türkçe dilimiz. Maalesef daha sonra din değiştirmelerle yani önce işte Manihey, Budizm vesaire hangi dine geçtiysek o dinden alfabe aldık, sözcükleri aldık vesaire. Bu sefer tabii mevcut sözcükleri bırakıp yenisi o dilden aldığımız sözcükleri kullanmaya başladık. Şimdi bir de Windows klavye düzeni. Şimdi bu da enteresan bir olay. Bunu da yapmak aklıma geldi. Unicode tabanlı Göktürkçe yazmak için Windows tabanlı mesela web tabanlı bir klavye veya telefonumdaki Göktürkçe klavyeyi mi bunu mu kullanmak zorundayım? Direkt donanımsal klavyemden Göktürkçe yazamaz mıyım diye düşündüm. Bu sefer şöyle bir şey yaptım. Şuraya bakarsanız gördüğünüz gibi burada mesela farklı diller için klavyeler yüklenebiliyor gördüğünüz gibi. Ben bir dilimiz için klavye düzeni oluşturdum. Göktürkçe klavye düzeni. Onu şurada göstereyim size. Nasıl yükleneceğini falan anlatıyorum burada. Burada gördüğünüz gibi işte Türkçe deminki şu olayı yani şunu gösteriyorum. Böyle nasıl yüklenmesi gerektiğini burada anlatıyorum. Dosya burada.
Ondan sonra sizin donanımsal klavyeniz bu harflere karşılık gelmeye başlıyor. Donanımsal klavyeniz bu harflere karşılık gelmeye başlıyor. Hatta şu anda ufak bir denemede bu harflerin şey karşılığı, ses karşılığı değil, klavyedeki karşılıkları gördüğünüz gibi. Ve şu an mesela ben şey yapayım, bir tane notepad. Bakınız burada anlatmaya çalıştığım olay şu. Mesela bu sistem fontu. MS sans seriftir mesela. Windows'ta sistem fontu. Latin harfleriyle de yazabiliyorsunuz. Arap harfleriyle, artık Göktürk harfleriyle de yazabiliyoruz. Bunu anlatmaya çalışıyorum. İşte Kore harfleriyle, Moğol harfleriyle yazabiliyorsunuz. Her türlü. Eskiden yani 2008 öncesinde buraya bu Göktürk harflerini yazamazdınız. Yani Word'de yazardınız ama font sayesinde yazardınız. Alıp başka bir yere kopyaladığınızda onun yine Latin karşılığını görürdünüz ama artık öyle değil. Şurada bir Enter'a basayım. Bakınız şimdi. Ben Göktürkçe klavyeye geçeyim. Şu an tamamen donanımsal klavye. Şu ekran klavyemi görüyorsunuz. Şu ekran klavyemi şu anda Göktürkçe oldu. Mesela tekrar Latin harflerine geçeyim. Latin harflerini gördüğünüz gibi artık yani şu anda klavyede ne basarsam çıkacak harfleri görüyorsunuz burada. Dolayısıyla Göktürk harflerini geçtiğimiz zaman artık bu Göktürk harflerini görüyorsunuz. Ve mesela bakın şu an ben klavyeden yazıyorum. Ve sağdan sola gidiyor. Yani tamam yazı sağa doğru kayıyor ama şuradaki hep sabit gördüğünüz gibi. Yani en son harf hep şu tarafa basılıyor. Yani G gördüğünüz gibi şu şekilde. Dolayısıyla artık eğer o klavye düzenini biliyorsanız herhangi bir sanal klavye kullanmadan donanımsal olarak da buradan da Göktürkçe yazabiliyoruz. Tekrar geri geleyim. Göktürkçe hat sanatları geliştirmiştim. Onlardan hızlıca hemen şurada bahsedeyim. Yani farklı hat, kesik çentik hattı. Şurada hemen sadece resimlerini göstersem. Gördüğünüz gibi Göktürkçe için geliştirdiğim hat sanatları. Tekrar hemen hızlıca geri geliyorum. İlgilenen girip detaylı bakabilir. Onun için bu beni çok uğraştıran, bu el yazısı, özür dilerim. Koşan yazı hattı buna diyorum. Buna koşan yazı hattı. Çünkü kalem hiç kalkmıyor. Buna mesela Saoşu, Çince'nin hattına da İngilizce'de running style yani koşan yazı derler. Ondan esinlenerek yaptığım için mesela fırçayla yazılmış. Çin hattını fırçayla. Burada Göktürk harfleri. Ş harfi, bu da kalın K harfi. Burada mesela yine gördüğünüz gibi koşan yazı stili. Ağır fırça hattı, işte bu benim işte çok zamanımı almış. Bunu ilk kez 1993'te ön tasarımını yapmıştım. Öğrenciyken bu çantama yapıştırdığım bir yazıdır. O zamanlar ilk tasarımını yapmıştım. Tabii o zamanlar bilgisayar imkanları yoktu, yoktu. Sonra zamanla fontlarını yaptık. Önce kağıt üzerinde tasarladım. Gördüğünüz gibi. Şöyle büyüteyim biraz. Kağıt üzerinde tasarladım. Sonra işte şu hat, kayışu hattı. Ben çok sevdiğim bir hattır bu. Ondan sonra bu şekilde taramalarını yaparak ve bilgisayar aktararak, düzenlemelerini yaparak fonta dönüştürdük bunu. Kullanılabiliyor. 2017 fontudur bu. Ve yumuşak çentik hattı. Bu da yine az evvel de gösterdiğim şu hat yine gördüğünüz gibi. Daha fazla şey yapmayalım. Bu da vakit kaybetmeyelim. Yoğun bir çaba, emek var burada. Çok Site var. çok Yani kapsamlı. anlatmadığımız çok fazla şey var Evet. da bitişik yazı sistemlerinde fontlar. Şimdi bu şeyde Göktürk yazı harflerinde bu sıkıntı yok. Latin harflerinde de bu sıkıntı yok ama birleşik harfler kullanan işte Arap ve Moğol harflerinde ben işte eski Uygurcayla da biraz uğraştığım için sadece font yapmanız yeterli değil. Fontun içine bir program yazmanız gerekiyor. Yani OpenType deniyor buna. OpenType bir kodu var. Harflerin baştaki, ortadaki, sondaki harflerin birleştirilerek mesela şuna peş peşe yazdığınız zaman şuna dönüşmesi lazım. Veya diyelim Arapçada bir nun harfinin baştaki hallerinin kaç türlü olduğunu görünüz. Yani bunları kodla şey yapılıyor. Bununla ilgili mesela yazılı kodlarım şurada. Bazı şeylerden bahsediyorum burada. Benim telefonum için yaptığım çok dilli bir font vardır. Yani hem Göktürk harflerini hem Arap harflerini en sevdiğim fontları birleştirerek yaptım. Bu telefonumda yüklü olan fonttur. Kendim bir font yaptım. Onu kullanıyorum telefonumda. Kayshu, mesela Korece'nin püskül hattı. Çok severim. Bu İbranice'nin şu hattını severim. Hint. Bu Davut hattı. Sanskritçe'nin. İşte bu da Moğol hattı vesaire gibi. Onu kapatayım. Bir derya deniz.
Teşekkür ederim. Hızlıca. Araba bilgisayarında Göktürkçe. Tabii şimdi telefon, bilgisayar derken ya dedim bir arabaya da bir el atayım. Arabanın bilgisayarı Otomobillere. bu. Arabanın bilgisayarında da işte Göktürkçe kullandım birazcık diyeyim. Gördüğünüz gibi bazı yerlerinde şuralarda kullanıyorum. Burada Bakarsınız da 10 sene 20 sene sonra bütün arabalarda olur. yapılabilir. Hiçbir şey yapılamaz değil ama şimdi Neden bu olmasın? önemli bir şey. Yani bu benim gayet kafa yorduğum bir durum. Şimdi Unicode karakterlerinde Göktürk harfleri için kod tanımlandı ama mesela kelime ayracı olarak 2 nokta üst üste vardır bizde. Onun için bir kod tanımlanmadı. Ve mesela günümüzdeki noktalama işaretlerini de ben kullanıyorum. Çünkü eski yani kadim dillerde hiçbir noktalama işareti yok. Yani eskiden Arapçada, İbranice'de, Çince'de hiçbir dilde noktalama işareti yoktu ama günümüzde onlar kullanıldığı için ve ihtiyaç gerektiği için noktalama işaretleri eklendi ve kullanılıyor. Göktürk harflerini de günümüzde kullanıyoruz. Ben not alırken mesela kullanıyorum. Onda da ihtiyaç hasıl oluyor ve ben soru işareti, ünlem vesaire onları kullanıyorum. Peki onları Unicode tabanlı da onlar için kod karşılığı olmadığı için başka yerlerden temin için uğraşıyorum. Mesela bakınız, şuraya bakınız, 2 nokta üst üstenin şeylerine bakınız. Farklı 2 nokta üst üste ve kodları var. Bunlar işte farklı, mesela İbranice için yapılmış, Ermenice için yapılmış, Moğolca için yapılmış falan filan. Bunların hemen hemen hepsini denedim. Bazılarında sorunlar oldu. Çıkan sorunları şuraya not aldım. Yani Word'e aktardığın zaman 2 nokta üst üste, normalde bildiğimiz 2 nokta üst üste soldan sağa gider. Bizim sağdan sola giden yazının içerisinde soldan sağa giden bir 2 nokta üst üste kullanınca sıkıntı oluyor. Dolayısıyla bu tarz şeyleri hepsini deneme yanılma yoluyla deneyerek hangi kodu kullanayım en son ona karar verdiğim kodlar var. Bir de nokta için aynı şekilde karar verdiğim kod. Buradaki mesela şunda şu sıkıntı yaşanıyor. Bunda şu sıkıntı yaşanıyor. Bu şunda gördüğünüz gibi şu sıkıntı yaşanıyor. Hepsini ben buraya not aldım. Bunlar benim için de hani bir ilerisi için not diyeyim. Yani veya benden sonraki insanların eğer bu iş alana ilgi duyarsa onlara faydalı olabilecek bilgiler diye buraya not aldım. En sonunda da hangisini kullanmaya karar verdiğinizi şuraya da yazdım. İşte ters soru işareti için şu kullandık vesaire. 2 nokta üst üste için bunu kullandık, şunu kullandık diye ben buraya onları hepsini yazmam ama bayağı bir bu zamanımı alan bir olay oldu açıkçası. Onu söyleyebilirim. Çünkü çok deneme yanılma yapmam gerekti. Evet, geliyoruz. Sona geldik herhalde ve gelmişiz. Teşekkür ediyorum. Tuğrul Hocam, size verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Hem Ön Türk Akademisi adına hem de izleyiciler adına. Türklük için yaptığınız hizmetler için de sonsuz minnetlerimizi sunuyoruz. Ben de çok teşekkür ediyorum bana bu fırsatı verdiğiniz için. Bu çalışmalarımı en azından tanıtmam için bir imkan, güzel bir imkan. Geniş bir kitleniz var. O kitlenin de izleyebilmesi, emeklerimizin boşa gitmemesini sağlayacak. İnanın Tamgor'daki o çalışmalar yani yüzlerce belki de binlerce uykusuz geceden oluşuyor. Ve ben o çalışmaları kendim akademik çalışmalarımdan arttırarak hani yapmaya çalışıyorum. Biliyorsunuz bilgisayar mühendisliğiyle de ilgili akademik çalışmalarım var. Onlardan bazen kısıyorum veya diyelim onları gündüz çalışıyorum, gece bunlara çalışıyorum. Çok ciddi bir emek var. Ben tek Türkolog değilim yani sadece Türk dili çalışmıyorum. Başka şeyler de çalışıyorum. Dolayısıyla zaman bulmakta çok zorlanıyorum. İnanın yani müthiş bir emek var. Zaman ayırabilmek için de ayrıyeten bir emek harcıyorum. Bunları tanıtmama izin verdiğiniz için, fırsatı verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Sağ olun. Çok sağ olun.